Bir zamanlar antik çağların derinliklerinde insanlar doğaüstü olaylara ve varlıklara inanırlardı. Bir inanışa göre yeryüzünde devasa ve gizemli varlıklar yaşardı. Bu inanış, Eski Ahit'in Tekvin kitabında yer alan ve binlerce yıldır dilden dile aktarılan Nefilimlerin efsanesine dayanır. Nefilimler, Tanrı'nın oğulları ile insan kızlarının birlikteliğinden doğan, muazzam güce ve devasa cüsselere sahip varlıklardı. Bu hikaye Nefilimlerin ortaya çıkışını, dünyada yarattıkları etkiyi ve sonunda karşılaştıkları dramatik sonu konu alır. İşte, kadim yazıtlarda anlatıldığı şekliyle Nefilimlerin efsanevi öyküsü. Çok eski zamanlarda, dünyanın henüz genç olduğu dönemlerde, insanlar yeryüzünde çoğalmaya başlamıştı. İnsanların sayısı arttıkça, güzellikleri ve çekicilikleri de göz ardı edilemez hale gelmişti. Bir gün, göklerde yaşayan Tanrı'nın oğulları, yani melekler, insan kızlarını gördüler ve onların güzelliğine hayran kaldılar. Bu melekler, insan kızlarına aşık oldular ve onlarla evlenmeye karar verdiler. Gökyüzünün yükseklerinden inip, dünya üzerinde yaşamaya başladılar. Bu birleşimden doğan çocuklar, sıradan insanlar gibi değillerdi. Onlar devasa boyutlarda, büyük bir güce sahip ve olağanüstü yeteneklere sahip varlıklardı. İnsanlar onlara Nefilim adını verdiler. Bu isim düşmüş olanlar anlamına geliyordu. Nefilimler devasa cüsseleri ve güçleriyle kısa sürede yeryüzünde büyük bir üne kavuştular. Savaşçıydılar, korkusuzdular ve efsaneler onlardan bahseder oldu. Onların devasa adımları dünya üzerinde yankılanırken, insanlar bu güçlü varlıklardan hem korkuyor hem de etkileniyorlardı. Ancak zamanla Nefilimlerin ve insanların eylemleri Tanrı'nın gözünde hoş olmayan bir hale geldi. İnsanların yüreği kötülükle doldu, Nefilimler ise güçlerini kötüye kullanmaya başladılar. Yeryüzünde kaos ve anarşi hüküm sürmeye başladı. Tanrı, insanların ve Nefilimlerin bu kötü halini görünce, yeryüzünü temizlemeye karar verdi. Bir gün, Tanrı, dürüst ve sadık bir adam olan Nuh'a göründü. Nuh'a büyük bir tufan göndereceğini ve bu tufanın dünyadaki tüm kötülüğü yok edeceğini söyledi. Nuh'a büyük bir gemi yapmasını ve ailesiyle birlikte her hayvandan birer çift alarak bu gemiye binmesini emretti. Nuh, Tanrı'nın emrine uyarak büyük bir gemi inşa etti. Tüm hazırlıklar tamamlandığında gökler açıldı ve büyük bir tufan başladı. Sular yükseldi. Dağlar bile sular altında kaldı. Nuh ve ailesi gemide güvenli bir şekilde yüzerken, yeryüzündeki tüm kötülükler ve nefilimler tufanla birlikte yok oldu. Tufan sona erdiğinde sular çekildi ve Nuh'un gemisi bir dağın tepesine oturdu. Nuh ve ailesi yeni bir başlangıç yapmak üzere gemiden indiler. Tanrı, Nuh'a ve ailesine yeryüzünü yeniden doldurmalarını ve onun yasalarına göre yaşamalarını söyledi. Nefilimler, geçmişin gölgelerinde kalan bir efsane olarak hatırlanmaya devam etti. Onların devasa boyutları ve güçleri, halk arasında anlatılan hikayelerde yaşamaya devam etti. Ancak dünya, Tanrı'nın yolunda ilerleyen insanların çabalarıyla yeniden inşa edildi ve eski günahlar bir daha tekrarlanmadı. Bu hikaye, Eski Ahit'in Tekvin kitabında yer alan Nefilimlerin efsanesine dayanmaktadır. Ancak Nefilimlerin gerçek doğası ve akıbeti hakkında farklı yorumlar ve teoriler günümüze kadar tartışılmaktadır. Bazılarına göre bu devasa varlıklar sadece birer efsaneden ibaretken, diğerlerine göre ise onların izleri hala yeryüzünde bulunabilir. Sizce bu tür efsaneler gerçekte yaşanmış olayların bir yansıması mı? Yoksa sadece insan hayal gücünün bir ürünü mü? Bu hikayeyi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım Nefilimlerin efsanevi dünyası ilginizi çekmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.